Suresi Medet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ya Rabbi zid habibeke İzzem ve şerefa nuran ve surura ve rıdvana sultana. Onun sultanı ya Rabbi mabeynel mağrib meşrik arasında yayılsın. İslam'ın sancakları yükselsin. Amin. Küfrün banderolar ayağımızın altında kalsın. Amin. Ya Rabbi bizi İslam ile şereflendirdin. O şerefi muhafaza etmeye sen bize inayet buyur, hidayet buyur. Amin. Ya Resulallah, elfü salat, elfü selam aleyke ve ala aleyke ve sahabetike. Bize şefaat buyur. Ya Resulallah, sizin taşıdığınız sancağı taşıyalım ya Resulallah. Ya Evliya Allah, ya meşayih-i kiram, bize imdad edin. Biz zayıf kullarız. Bir şeye yaramayız. Bize kuvvet verin. Küfrü yıkalım. Hüviyetimiz meydana çıksın. Amin. Fatiha. Esselamu Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ey milleti İslam! En büyük şeref Allah bize bahşetmiş. Millete İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti. Ne millet bensin? İbrahim Aleyhisselam milletindeniz. Milleti İslam'dayız. Ya milleti İslam'dan. Milleti İslam kimindir? İbrahim peygamber. Cenab-ı Hakk'a teslim olan İbrahim peygamber. Ala nebine aleyhissalatu vesselam. Acayip olduk. Biz Müslüman geçinen insanlar. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız. En şerefli ay bu. Medet ya Sultan ve Evliya, bize imdat verin. Bu küfrün ağacını kökünden sökelim. İslam'ın ağacı ulu ağaçtır. O ağaçtan ulu ağaç bulunmaz. Biz Müslümanlarız. Ve Müslümanlığımızla iftihar ederiz. Çünkü Allah-u Zülcelal'in huzurunda makbul olan din, şeref, Müslümanlıktır. Ve lehu eslem. Ve lehu eslem men fî semâvâti ve fil ard. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur. İslam. Allah Allah. Medet ya Seyyid ya Sultan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Avuzu çek. Şeytan Allah'ın düşmanıdır. Şeytana uyanlar, onlar da Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanlarının olacağı, gideceği yer cehennemdir. Ne dünyada şerefleri var,
ne de ahirette. Allah Allah. Müslümanlığı, Müslüman olan milletler, ataları Müslüman olanlar unuttu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu birkaç kelime. Ey Laz uşakları, ki sizin iddianız odur ki biz en ziyade Müslüman olanlarız. İsterim ki bu sözünüz lafta kalmasın. Fiilen ve hakikaten Müslüman olunuz, Müslümanlığınızı gözetiniz, Müslüman yurdunu da muhafaza ediniz. Mühim olan mesele bu. Bu bir sohbet meclisidir. İstersen kahvehanede söyle, istersen meydanda söyle, istersen mektepte söyle, nerede istersen söyle. Söylediğimiz söz milleti uyandırmak maksadıyladır. Hususiyle Ramazan-ı Şerif ya şimdi mübarek günde eskiden alim ulemalar ikindide cami-i şeriflerde vaaz nasihat ederler, milleti uyandırırlardı. Şimdi mübarekler hepsi gitti. Yerine kalan kimseler onların yerini dolduramıyor. Onların yerini dolduramayınca millet sokaklarda dolaşır, camilerde giden camilerde nasihat dinlemeye gelen kalmadı. Gezme, oyun, eğlence bu ahir zaman insanlarının yeme, içme, bunların dinleri bu, mezhepleri bu. Yeme, içme mezhep olursa bizden fazla yiyip içen Laz uşakları hayvanlar bizden daha fazla hücum eder yemeye, içmeye. Yani yeme içmeyle insana şeref gelmez ki. Söyle. Şimdi Allah selametlik versin. Cübbeli Ahmet Efendi'yi bırakıyorum. Bırakıyorum. Çünkü kendi halinde ve hizmet vermek ister. Lakin çok meseleleri, ne gibi meseleler var, onu söylemeye fırsat verilmiyor. Hemen itham olunuyor. İtham olunan nedir? Biz Müslümanlarız. Neyle itham ediliyoruz? Müslümanlıkla. Acayip. Demek Müslümanlık o kadar kötü bir şey ki Müslüman diyeni itham ediyorlar. Bu şeytan mezhebidir. Şeytan mezhebinde olanların haddi hesabı yok. Onlar itham olunmaz.
Müslüman olanlar itham olunuyor. Hele işte bakiyeti suyuf derler, kılınç artıkları. Efendim, kaçak, maçak, ders görüp bir şey öğrenen kimseleri efendim böyle çok dikkatle takip ediyorlar. Ve diyorlar ki Ahmet Hoca'nın efendim asıl maksadı bu yenilikleri kaldırıp yerine İslam nizamı getirmektir. Hay hay. Kendisine sorun. Değildir derse imansız gider. Naz uşakları size de sorsalar, deseler ki siz İslam efendim, devleti istiyor musunuz? Korkudan millet der ki yok. Bizim hükümetimiz iyidir dediği anda gavur olur. Doğru. İslam nizamından iyidir bizim şimdiki nizamımız derse gavur olur. Namazı kılınmaz. İslam mezarına gömülmez. Söylesen İstanbul müftüsü olan kimse, senden şimdi Ahmet Efendi vazgeçtim, İstanbul müftüsü olan efendiye, beye, beydirler, efendi diyemez. Ulemalar efendiydi. Şimdikilere efendi diyemezsin. Mesela Fikri Efendi yok. İstanbul müftüsü adı ne? İstanbul müftüsü efendim Karadenizli Ahmet Dindar Bey mesela. Böyle söyleyeceksin. Böyle söylemeye ona ait olarak bunu söyleyeceksin. Şimdi bunu da söyletmiyorlar. Efendim İstanbul müftisi efendim Ahmet Çaldıran Bey. Neyi çaldırdı yahu? Dini imanı çaldırdı. Amma işit ya. Birazlar dini iman ne yaptınız be? 100 senedir saldırdık. Hacı Efendi, söylesene lügatla bakayım. 100 senedir çaldırdık. Asli hüviyetimizi çaldırdık ve Müslümanlığımızı söyleyemez olduk. Aşk olsun size. Aşk olsun Mert'e. Kendi Müftü Efendi'ye söyleyeceğiz. İstanbul müftüsü filan bey. Müftüler bey değildir. Müftülere efendi derler. İlmiye sınıfına bey söylenmez. Bey, beylik beylik efendim devlet hizmetinde olan kimseleredir. Yani hükümet adamlarına. Müftü Efendi hükümet adamı değildir. Anlıyor musun biraz uşağım? Anlıyoruz efendim. Ha. Anlıyoruz. Müftü Efendi hükümet adamı olamaz. Yok. Onlara bey denmez. Efendim, Müftü Efendi derler. Müftü bey dedin mi usulün dışına çıktın. Müftü bey olmaz. Müftü Efendi daha ilerisiyse
Efendi Hazretleri denir. İlmiye sınıfı bu. Şimdi ey uşakları, Naz uşaklarıyla beraber 90 milyonluk koca bir memleketteki Müslümanlar konuşmaya biliyor musunuz? Neyi konuşacak ya? Konuşuyoruz, biz aramızda konuşuyoruz. Neden bahsedersiniz? Bizim bahsettiğimiz mesele fındıklar kaça gidecek veyahut çay narkı ne kadar olacak veyahut efendim hangi yol yeni yapılacak, hangi konak efendim yeni olacak, nasıl efendim hamsi tutulacak, hamsiyi tutacaksın elinle, ondan sonra bağlayacaksın ipe ve gezdireceksin. Ey millet, taze hamsi getirdik, bak oynuyor, suda oynuyor. Ey karatancılar gelin. Ya nasıl iş bu ya? Nasıl işi var mı ya? Yaz işi bu be. Peki Lazetimi yok bak. Hamsi mi daha tatlı yoksa gazeti mi daha tatlıdır? Bu mesele daha müzakere edeceğiz. Kime soracağız bunu biz? Müftiye soracağız, müfti beye. Buraya bey demedik sen ne kalın kapalısın. Müftüler bey olmaz. Beyden müfti de olmaz. Beyden müfti uydurmadır. Müfti. Müfti bey uydurmadır. Çünkü müftiye bey diyemeyiz. Bey dedin mi uydurma olduğu meydana çıkar. Müfti efendi olur. Müftü efendi. Efendim. Memura bey dersin. Müftiye diyemezsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Enzilun nas menazilehum. Müfti efendi, müftü ve İstanbul müftisi. Sen çok bilmişlik yapıyorsun da sorayım öyleyse her şeyi biliyorum dersin. Ha. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Enzilun nase menazilehum. Ya. Ne söylemezsiniz bunu? İnsanları geldiği mertebelerine göre ağırlayınız. Herkesin taşıdığı sıfata göre ona muamele ediniz. Ve ilk olarak insan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli olduğu için insanı en hürmetli yerde tutunuz. Efendim, değil mi? İlk talimat İslam'da. Şimdi sohbeti oradan buradan dereden tepeden konuşacağız ama içerisinde bazen size yarayacak noktalar vardır. Ben doğduğumda Müftü Efendi'nin İstanbul'un babası doğmadıydı. Yani kolay adam diyerekten istediğini söyle. Zarar yok.
Enzilun nâse ve nazilehum. Bir memlekette ilmiye sınıfı sayılmazsa o memleketin hayrı yoktur. Bir memlekette askeriye var, ilmiye var, bir de hükümetin idarecileri var. Sivil hükümet var. Askeri hükümet var. İlmiye hükümeti var. 3. İlmiye sınıfı hem askeriyeden hem sivil hükümetten üsttür mertebesi. Onu aşağı ettin mi Allah'ın yükselttiğini aşağı indirirsin ve hayır etmezsin. Bir gün seni ayak altına attırır. Gökyüzünün emir fermanı. Mühim mesele o. Sivil kime hükmeder? Sivil umum millete hükmeder. Sivilin hükmü askeriyenin hükmüyle yürür. Eğer askeriye olmasa sivil hükümetin yapabileceği bir şey yoktur. Onun için sivil hükümetin itibarı askeriyeden daha aşağıdır. Askeriye hiçbir zaman sivil hükümetin emrine giremez. Bastır. Karadenizliler. Evet. Bu millet 40 imparatorluk kurdu. 40 sultanlık kurdu. 40 padişahlık ve saltanat kurdu. Hiçbirisinde sivil askere hükmetmedi. Bu nokta çok mühimdir. Şimdiki hükümetlerin hepsine hitap ederim. İddiam doğrudur. Çünkü sultan bizzat kendisi askerdir. Padişah başkumandanı dediğimiz şimdi bütün memlekete hükmeden sultan askeridir. Askeri başıdır. Sivil ona hükmetmedi. Sivil dediğimiz avam-ı nas'tır. Avam-ı nas padişaha hükmetmedi. Çünkü padişah askeri temsil eden en yüksek makamdır. Her padişah, her sultan askerin ta kendisi. Askeri elinde tutan askere kumandan sultan idi. Onun için bizim töremizde hiçbir zaman sivil hükümet askerine hükmetmedi. Hiçbir zaman askeri ordu sivil hükümetin elinde mahkum veyahut da onun emrinin altında olmamıştır. Asker onun için askerin ismi tarihlerimizde
700 senelik Osmanlı Devlet-i Aliyesi'nde ordunun ismi Ordu Hümayun. Ya. Hükümet için, hükümetlik yapanlar için Hümayun denmedi. Hümayun en yüksek şeref ünvanıdır ki Ordu Hümayun, orduyu donanmayı Hümayun en şerefli. Şimdiki bu uydurma Allah'ın nizamına karşı gelen bu Pokrat bilmem nesi, bunlar ortalığı velveleye verdi. Bunlar biz siviller hükmedeceğiz bu memleket. Sivil memlekete hükmedemez. Çünkü sivili ayakta tutacak, gözetecek Ordu Hümayun'dur. Ordu Hümayun'a hükmeden de en yüksek mertebede Sultan Ordu Hümayun'un sultanıydı. Bu çok mühim mesele. Bundan kimsenin haberi yok. Sivil askere hükmetti mi içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Bu mahkemelerdir, bilmem nelerdir, sivil, asker sivile. Yok. Her şeyin nizamı vardır. Biz dün gelen millet değiliz. Bizim tarihimiz kaç bin sene ise hepsinde bilhassa İslam olduktan sonra ki biz asıl yurdumuz Buhara, Semerkant, Türkistan illeri hepsinde olan usulümüz ve erkanımız, töremiz, Türk'ün töresi diyeceğim o zamanın şeylerine. Türk'ün töresinde han vardı. Han veya Kaan veya sultan. Sonunda sultan. Ey Müftü Efendi, Cenab-ı Hakk'ın emri nedir? Atı kulli li hakkın hakka. İstanbul Müftüsü'ne söylüyorum ki çok kendini bir şey zannedip duruyor, lakırdı ediyor oraya buraya. Oraya buraya yok ölülere ziyaret etme, yok Ebu Ayyub Ensari Hazretlerine gidip bakınma, bakma, okuma. Böyle şeyler sen bırak. Senin işin bu değil. Milletin itikadını sen tayin edecek değilsin. Millet kendi töresini, adedini biliyor. Senden öğrenecek bir şeyleri yoktur. 1000 asırdır bu bizim atalarımız 1500 yıldır atalarımız İslam'ın sancağını kaldırmıştır. Demokrasi bangerası kaldırmış değildir. O seni tayin edenlerin yoludur o. Sen İslam'ın yolunu söyle. De Müslümanların başı sultandır. Ne için? Ordu Hümayun sultanı tanır. Sivili tanımaz. Ne için? Ordu padişah, sultanın mertebesi insan sınıfları içerisinde, rütbelerin içerisinde en yüksektir. Onun için Ordu Hümayun padişahın önünde, sultanın önünde
selam dururdu. Sivilin önünde durmadı. Bu milli törenimiz ve geleneğimiz veya ananemizdir. Bunu 100 senedir bozdular. Ordu ne yapacağını bilmedi. Sivil hükümet şaşırıp kaldı. Birbirine girdiler şimdi. Ordu Hümayun olsa ses çıkaramaz. Çünkü ordu Hümayun'a hükmeden sultandır. Mısır böyle battı. Şam da böyle battı. Libya böyle battı. Hicaz böyle battı. Tunus böyle. Yemen böyle. Irak böyle battı. İran böyle battı. Bizim töremiz ordu Hümayun Sultan'ın tam hükmettiği kuvvettir. İkisi de birbirlerini kabul etmiş ve bir olmuşlardır. Efendimiz sivil hükümet veyahut askeri hükümette ayırmadı. Efendimizin nizamı baştaki kimse sultana tabi olunuz dedi. Sultana karşı gelen peygambere karşı gelmiş olur. Peygambere karşı gelen sultana, Allah'a karşı gelmiş olur. İşte şimdi bizi yıkanlar hangi yoldan yıkmışlar? 100 senedir. Osmanlı'nın son padişahı, son sultan. Ordu Hümayun onu teyit ediyordu. Bu Avrupalılar uğraşa ordu Hümayun'u sivilin eline verdiler. Başı bozuk dedik biz, sivil dediğimizde başı bozuk demek. Ne gibi o vakit siviller Kabakçı Mustafa'nın İstanbul'u darmadağınesi gibi alt üst etti. Ordu Hümayun durduğu müddetçe saltanatımız devam etti. Devletimiz Devlet-i Aliye'ydi. Hangi meclise oturursa Devlet-i Aliye Ottoman Empire, Osmanlı İmparatorluğu hazır olmadıktan sonra hiçbir devlet oraya oturamazdı. Devletler protokolünün içerisinde birinci number one Osmanlı Ottoman Empire. Sonra gelirdi Alman, sonra gelirdi Rus, sonra gelir İngiliz, sonra gelir Fransız, sonra gelir İtalyan, sonra gelir Avusturya. En yüksek şeref Ottoman Empire, Osmanlı İmparatoru. Yani Osmanlı Sultanı gelecek, meclisi o açar. Allahu Ekber. O kuvveti, o saltanatı veren Allah. O heybeti onlara yedirdi. Şimdi sivil hükümet, çarşıdan, pazardan adam toplayıp da hükümet yapıp da sen koca bir orduya hükmedesin. Ordu onu kabul eder mi? Ses çıkartmadı ordu şimdiye kadar. Ama şimdi ses çıkaracaktır. Ses çıkaracak. Ordu isteyecek. Biz ordu Hümayunuz. Yani bizim ancak bize hükmedecek sultan olur. Sultan altında olan adamların hükmüne biz girmeyiz. Biz ordu Hümayunuz. Tarihe şeref vermiş olan
bir orduyuz. Şimdikileri böyle siville mahkum ettik. Olamaz. Olamaz. Doğruyu söyle Müftü Efendi. İstanbul müftüsü olan zat söyle ki doğrudur benim söylediğim veya yanlıştır. Söyle bakayım. Sıfır olan adamım ama bazen sıfır birin önüne geçince kıymet bulur. Değilse solla sıfırız. Sen kendini sana sıfır hesap ediyorsan söyle söyleyeceğini. De ki bu Kıbrıs'taki söyleyen adam yanlış söyledi de imansız gidersin. Ordumuzun kıymetini biz biliyoruz. Ordu Hümayun'dur. Ordu Hümayun'un kıyafetlerine bak. Bir daha sivil hükümetin ordumuza giydirdiği kıyafete bak. Allah için söyle. Allah'tan kork. Bildir hakkı. Bizim söylediğimiz hak sözdür. Yanlıştır diyecek adam yok. Yanlıştır diyen adamın çenesi imansız kapanır. Hak sabrının hakkını ver. Ben bir şey ümit ettiğim yok. Lakin töremizi söylüyorum ben size. Töremizi 100 senedir bozdular. Bozan kimseleri kabul etmeyiz. Hiç kabul etmeyiz. Sen kabul edersen git onunla beraber. Nerede gömdülerse onu sen de yanına gömsünler. Ordu Hümayun'dur. Ve ordu Hümayun'a ne lazım? Müftü söyle. Sultan lazım yoksa Cumhur Reisi. Cumhur Reisi sivildir. Ordu onu kabul edemez. Ordu Hümayun sultan ister diyor. 7 tuğlu vezirler ister diyor. Osmanlı'yı pek şanlıyız diyor. Ama sesini çıkaramıyor. Ne için sivil bir sürü şeyler uydurma, Allah'ın emrinin dışında kanunlar yapmışlar. Şöyle diyor. Hiçbirisine geçmez. Ordu Hümayun var şimdi. Meydana gelecek olan. Ordu Hümayun ve sultanı gelmedikçe TC devleti diye devletin hiçbir işi yoluna girmez. Hiçbir kanunla o yolunu bulamaz. Yolunu bulacak. Ordu Hümayun sivilin emrine giremez. Bitti. Çünkü Ordu Hümayun'un şerefi gökyüzünden gelir. Bunların sivillerin şeref diye bir şey bulamaz. Bugün milletvekili, yarın illetvekili olur, atarlar. Atı verirler. Gökyüzünden gelen şeref orduya elmiştir. Ordu sivile tabi olamaz. Sultana tabi olur. Değiştirin hepsini. Ey Müslüman, brelazlar. Neredesin ya? Akıllı adamınız yok mu sizin? Türkiye'de akıllı adam kalmadı mı? Ey Şeyh Efendi, orduyu hay ben ordu Hümayun isterim. Sivilin elinde oyuncak olacak. Ordu istemem. Hürüm. Madem hürriyet dediniz, hürüm söylerim. Karşılık versen, yanlıştır desin bir kimse.
ağzı imansız kapanır. Aman ya Rabbi sen bilirsin mübarek günler hürmeti. Ben birkaç lakırdı böyle söyleyiverdik. Cenab-ı Hak bizi affeylesin. Müftü Efendi soruyormuş. Neye Şeyh Efendi başına fes giyiyor? Fes efendim bizim manevi olan başlığımız. Değeriz. Osmanlı olduğumuzu bildirmek isterim. Maksadım bu. Osmanlıyım diyen bu hüviyetiyle yani elinde kart istemez. Bu kıyafet gördüğünde hemen bilinir ki bu Osmanlıdır. Osmanlı'dan geldiğimi bildirmek için ben Tac-ı İslam olan sarığımı namaza tahsis ederim. Dışarıda efendim sivil hayatta efendim Osmanlı olduğumuz bilinsin. Kıbrıs ahalisi hala Türkiye'nin hüviyetini almadı. Ulum da vermiyor, İngiliz de kabul etmiyor. Doğrudur. Hakikaten bizim hüviyetimiz, kimliğimiz Osmanlı kaldı. Yeryüzünde Osmanlı yalnız bu Kıbrıs adasındadır. Onun için isterim görünsün Osmanlı burada. Bizim hakkımızı versin bütün devletler. Vermezlerse yukarıya mahkemeye vereceğim. Nereye verecek? Şey öyle. Yüksek. Ve lahi mahkemesi bana yaramaz. Büyük mahkeme var yukarıda. Ona havale ederim. Her yüreleri sabaha ağzı kulağına varır. Efendim kolunu tutmaz, ayağı tutmaz, dili söylemez olur. Kalırlar. Ona dikkat edin. İlahi gazap tecellisi olan bir zamandayız. Dilini tut. Müftü kadı deme bana. Hakkı söyle. Doğruyu kabul et. Değilse Ramazan'dan sonra bakalım Edirne kapıya mı gömerler? Efendim başka yerlere mi gömerler? Nereye atarlar belli olmaz senin işin. İşte budur. Çok mühim meseledir bu söylediğimiz evlat uşakları da bütün Müslümanlar da. Biz dönme değiliz. Biz dönmedik. Osmanlı'dan sonra biz dönmedik. Yok. Gene Osmanlıyız. Başka hüviyet verdiler ama geçer hüviyet değil o. Bizim atalarımız Osmanlıydı. Başka bir hüviyeti ne yapayım ben şimdi? Kendini tanı. Kendini öğren. Allah sana yardım etsin. Değilse sana şeytan yardım eder. Şeytanın da yardımı seni berbat edip helak etmektir. Bundan ibaret. Estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Bu hitap aynı zamanda Mısır'a efendim. Ondan sonra Libya'ya. Ondan sonra Tunus, Cezayir'e. Ondan sonra Suriye, Şam'a ve Bağdat'a. Ondan sonra Sudan'a. Ondan sonra Hicaz'daki devletçiklere, emirliklere. Sonra İran'a, sonra Afgan'a, sonra Pakistan'a. Nerede Müslüman varsa hepsine hitaptır. Kabul etti, etmedi, başka geleni çek. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha.
Hiç işitmedik. Böyle şey işittin mi? Hiç işitmedik efendim. Ben de işitmedim. Ama söyleyene değil, söyletene var. Bak saat geldi. Evet efendim. Altı kulli hakkın hakka. Müftü olacak bey bilir. Hak sahibinin hakkını ver. Ben veriyorum. Kendi veremez. Evet efendim. Ordu Hümayun'un hakkını çarşı pazar ahalisine veremez. Ordunun şerefi var. Ordu Hümayun'dur. Şerefini vereceksin. Sokaktan sen sandık koyup içerisine kağıt atıp bilmem ne atıp da böyle hükümet değildir. Bizde şeriatımızda böyle şey yok. Töremizde de böyle şey yok. Dünya kurulmalı bir illet var. Sandıkla mı geçti başına gelen hükmeden hükümdarlarımız, sultanlarımız, hanlarımız, hakanlarımız sandıkla mı geçti şeye? Ne gevezeliktir bu? Gavurun uydurduğu Rönesans dediği beladan itibaren Evet. gelen beladır bu. Doğru. Doğru. Ki hüviyetimizi kaybettirdiler. Ordu Hümayun isteriz, sultan isteriz. Hay hay. İster kabul et, ister kabul et. Ben şeyimde hürüm. İster kabul et, ister etmez. Bana ne? Aylık mı veriyor bana? Yok. Fatiha. Allahu Ekberül Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber. Lillahilhamd. O Allah bizi yere düşürmez. Ordu Hümayun da verecek bize, kuvvet da verecek. Biz kafir yolunu takip etmeyiz. Aman şükür. Tam şey ifadedir bu. Benim değil. Efendim Ordu-i Humayun okurduk ama ne olduğunu bilmezdik. Evet. Yani kitapta böyle Ordu-i Humayun diye okurduk Ha. ama ne olduğunu bilmezdik. Bilmez mi bilecek? Şimdi anladık ne demek olduğunu. Şimdi. Tabii. Evet. Şeref onda. Evet. Sultanın emrinde Ordu Humayun'dur. Bu Sibillerin bunlar nedir? Sibillerin emrine orduyu sokar mı ben? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe. Bu milleti uyandıracak kullarını bize gönderiyor. Mübarek Ramazan günü acıktık da. Tövbe.